bir resim yaparak, bir kitap yazarak gelecek kuşaklara aktarabiliriz. Yani Bazen aslında bu gelenekler sanki İslam dininin getirileriymiş gibi lanse edilebiliyor da o yüzden özellikle belirtmek için sordum. Şaman ve pagan esintili geleneklerimiz diye. Yani bu tabii dönemin, çağın ve siyasi anlayışın da getirdiği bir sonuç bu. Yani ama tabii kökenine indiğinizde ya bunu neden yapıyoruz diye merak ettiğinizde çok farklı şeyler karşımıza çıkıyor. Örneğin biraz önce bir ayna örneğinden bahsettim. Ben yıllarca fark etmemiştim. Aslında o kadar çok taşınmıştık. Bizim eve her girişinizde, yani kapı size açıldığında karşınıza bir ayna çıkıyor. En son taşındığımız evde anneme sordum. Ya dedim, niye bu aynayı sürekli buraya konumlandırıyorsun? Kem gözler girmesin diye dedi. Bu çok eski bir şaman adeti. Şaman aynasından gelen bir adet bu. O da bunun farkında değil. Yani bunu o şekilde görmüş ve o şekilde uyguluyor. Ama tabii bunun yüzyıllık bir mirasın sonucu bunlar. Ve çok güzel şeyler aslında bunlar. Yani bir kültür. Ben batıl inançlara çok sahip olan biri değilim ama bu tip şeyleri gördüğüm zaman mutlu oluyorum. İşte yani pagan kültürü veya Türklerin eski dini şaman kültürü hala hem Türkiye Cumhuriyeti hem de Orta Asya'daki Türk toplumlarında, hatta Avrupa'nın içlerinde bile yaşıyor. Şu an hani belirli bir kesim tarafından, bir azınlık tarafından devam ettiriliyormuş gibi görünüyor ama belli bir zaman sonra tekrar paganizm ve şamanizmin yükselişe geçeceğini düşünüyor musunuz? Yani çok sevdiğim bir yazar var, Harari. Sayın Serdar Kuzuloğlu ile bir röportaj yapmıştı. Orada dinlerin evriminden bahsediyor. Yani diyor ki İslam, Hristiyanlık, Musevilik ilk meydana geldikleri gibi değiller. Sürekli bir evrim geçirdiler. Ancak son 100 yılda bir şey oldu ve bu evrim hızı toplumların hızına yetişememeye başladı. Bu durumda insanlar farklı arayışlara yöneldiler. Bir de tabii emperyalizmin, yani içinde yaşadığımız kapitalist toplumun müthiş etkileri var insanlara. Yani çok fazla bir baskı toplumu altındayız. Çok fazla bir dijitalleşme dediğimiz ama aslında insanı bir dijital köle haline getiren bir süreçle karşı karşıyayız. Tabii bu durumda da bazı araştırmalar yapılıyor. Örneğin X kuşağı ve Y kuşağının farklı inançlara yönelimlerinin daha da arttığını görüyoruz. Bu hem Türkiye için geçerli, hem Almanya için geçerli, hem Kuzey Amerika için geçerli, hem de Viking toplumları için geçerli. Sonuçta eskiye doğru bir dönüş var, evet. Türkiye'de bence azımsanmayacak şekilde bu inanç sistemlerine bir ilgi var. Bazıları inanıyor, bazıları sadece merak ediyor. Ama ben gelecek dönemde de, tabii bu hemen olmayacak bir 10-20 yıllık süreçten bahsetmiyoruz. Özellikle 6. kitabım ezoterik açıdan Türk şamanizmi yazdıktan sonra sosyal medyada Y ve Z kuşağının, yani yeni kuşakların çok ilgi duyduğunu ve merak ettiğini gördüm. Daha sonra araştırmayı biraz daha derinleştirdim. Yani yapılan anketler, çünkü bunların toplumsal olarak bir toplumsal mühendislik de söz konusu. Detaylı olarak bakılıyor. Benim de beklediğimden daha fazla ilgi oldu. Yani bu şunu gösteriyor. Biraz önce Harari'nin bahsettiği evrimleşememe problemi, toplumsal baskı, aileyle yeni jenerasyon arasındaki kopukluk, dijitalleşmenin çok artması insanları farklı arayışlara itti. Bazıları bunu New Age inançlarda buldular. Bazıları da kökleri kadim olarak değerlendirebileceğimiz binlerce yıllık eski inançlara dönerek buldular. Ben önümüzdeki dönemde daha da artacağını düşünüyorum. Tabii internetin de yayılmasıyla beraber insanlar merak ettikleri her şeye anında ulaşabiliyor. Tabii. Bu da tetikleyici bir unsur olarak düşünülebilir. Yani dijitalleşme aslında negatif unsurları getirirken pozitif unsurları da beraberinde getiriyor. Yani çok basit bir Google aramasıyla çok farklı sonuçlara ulaşabiliyorsunuz veya bu alanda araştırmalar yapan kişilere ulaşabiliyorsunuz. Onlar da size farklı bilgiler verebiliyorlar. Ben dijitalleşme, interneti biraz ekmek bıçağı örneğine benzetiyorum. Yani ekmek kesmek için de kullanabilirsiniz, birini yaralamak için de kullanabilirsiniz. Bu sizin kullanımınıza bağlı. 6 adet kitabınız var. Evet, Az önce bahsettiniz. Üçünü getirdim. Getirmişsiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Şöyle gösterelim. Bunları okuyacağım. Kitap yazma düşüncesi nasıl ortaya çıktı? Nereden aklınıza geldi? Yanılmıyorsam ortaokul dönemi bir tarih öğretmenimiz vardı. Tarihi olayları, yani bir sınav kültüründe, bir sınav olgusunda tarihle ilgili bir sınav yaptığında sorulara farklı cevaplar istiyordu. Hiç unutmuyorum bunu, Süheyla Hocam.
Şunu istiyordu. Diyordu ki bana bir savaşı anlatmayın. O savaşı öyle bir tarif edin ki benim gözümde canlansın. Yani biz tarihle ilgili bir soru. Örneğin İstanbul'un fethini öyle bir anlatmak zorundaydı ki bir kompozisyon yazar gibi. Olayların onun zihninde canlanmasını istiyordu. Tabii bu zor bir anlayış ama yapan için de çok büyük bir keyif. Sanırım ben yapıyordum. O işte sorduğu sorulara benim yanıtlarım dikkatini çekmiş ve bu sefer Türkçe öğretmenimin yanına gitmiş. Demiş ki hani kompozisyonlarını merak ediyorum. Kompozisyonları almış. Ondan sonra yanıma geldi bir gün ki ben fen matematik öğrencisiyim, yani lise olması lazım. Ya lise 1 ya lise 2. Yani dedi ki sen yazsana. Senin kalemin var. Benim zihnime bir şekilde oluşturdu ama o dönem basketbol oynuyorum, işte fen matematik zaten ağır, o şekilde yerleşti ama ben hiç uygulamaya geçmedim. Yıllar sonra gazetecilik yapmaya başlayınca ya bir dakika ben bir şeyler anlatabilirim düşüncesi oluştu. Ve öyle de başladı. Yani ilk kitap 2014 aslında, Şeytanın Notaları. O da bir araştırma kitabıydı. O da ilginç bir Ve ufak ufak içeriklerinden de kısaca bahsedecek olursak kitapları. Ben çok sağlam bir metal müzik dinleyicisiyim. Tipten de belli oldu size, simsiyah. Heavy metalin aslında bir propaganda malzemesi olduğunu fark ettim. Yani bir isyan da içinde barındırıyor ve bunu kitaba dökmeye çalıştım. Çok amatör bir çalışmaydı. İlk kitaptı. Sevgili Güven Erkin Erkal'la röportaj yaptım o dönem. Yani gazetecilik hep ruhumda da var aslında. Öyle başladı. İkinci kitap Timsah'ın Gözyaşları romandı. Polisiye bir romandı. O ilginç bir kurguya sahipti. Oradaki kitapta hiçbir karakterin ismini telaffuz etmeden, yani ismini söylemeden yazıldı o kitap. İlginç bir çalışma oldu. Daha yeni emekleme adımları. Üçüncü kitap en sevdiğim işlerden birisi, teolojiyle futbolu birleştirdik. Türkiye'de yayınlanmış bu alandaki ilk kitap oldu. Yeni Dünyanın Dini Futbol. Futbolun aslında bir sosyolojik olgu değil, bir teolojik olgu olduğunu ifade etmeye çalıştım ve bunu hem Türkiye'den hem Avrupa'dan örneklerle kaleme aldım ama tabii burada edebiyatçılardan çok faydalandım. O dönem bir dergi için yazı yazıyordum. Umberto Eco ile alakalı bir yazı yazıyordum. Umberto Eco tabii öyle bir entelektüel ki, yani İtalya'da Orta Çağ edebiyatı üzerine araştırmalar yapmış, Vatikan'ı çok iyi biliyor ve buna rağmen bu işte RAI'de yöneticilik yapmış, üniversitede ders veriyor. Buna rağmen futbolu da gözlemlemiş. Bu bir garip geldi. Yani bu adam buna nasıl vakit ayırdı? Ve futbolun aslında bir sosyolojik bir olgudan daha çok teolojik bir olgu olduğuna dair ilk Avrupa'da çalışmalar onun gözlemdir. Futbol bir inanç olarak orada karşımıza çıkıyor. Daha sonra dedim ki yani Avrupa'dan daha fanatik kimler var? Latin Amerikalılar. Oraya baktık, Eduardo Galeano karşımıza çıktı. Yani ve mesela Diego Armando Maradona işte birkaç yıl önce vefat etti. Adına kiliseler kurulmuş mesela. Yani bir grup Hristiyan artık Maradona Kilisesi'ne üye olmaya başlamış. Yani teolojik bir olgudan bahsediyoruz. Dedim ki ben bunu yazarım. Ve ya da güzel bir çalışma oldu. Yeni Dünyanın Dini Futbol. O üçüncü kitaptı. Dördüncü kitap Ölümsüzleniş, Ezoterik Bir Yolculuk. O biraz Dante'nin yüzünden oldu. Orada bir kişisel gelişim ve bir ezoterik bir yolculuk. Çok kabahatli gibi Dante sanki. Dante'yi çok seviyorum. Yani ilahi komedya, daha doğrusu onun ismi komedya, daha sonra ilahi kısmı eklendi. Çok seviyorum, yani beni çok etkilemiştir. Hani bir şairin beni bu kadar etkileyebileceği, yani zor herhalde, dünya üzerinde ikincisi olmaz. Ölümsüzleniş biraz daha ezoterizm ve inisiyasyonu merkeze alan bir kitaptı. 3 baskı yaptı. Okurlar çok iyi ilgi gösterdi. Daha sonra yani ben hep araştırmalarımda teolojik olgular arıyorum. Şu soruya yanıt aradım. 5. kitabı anlatıyorum müsaadenizle. Yani şimdi Alman edebiyatında, Alman sanatında, Alman entelektüelinde, Alman teologlarında Almanlar çok önemli isimler yetiştirmiş. Bu adamlar nasıl oldu da yetkiyi Naziler gibi kaba saba işte halkın aristokrasiden uzak bir yapı içerisine verdiler? Yani ne oldu da Almanlar bunlardan bu kadar etkilendi de, çünkü kıyameti getirdiler dünyaya 2. Dünya Savaşı ile, bildiğiniz gibi. Yani yaptıkları cinayet, yani bunun Türkçesi bu. Onu merak ettim. Daha sonra elit bir Nazi tarikatı karşıma çıktı. Daha çok yüzünü Norse paganizmine yönelten, yani dark paganizm olarak ifade edilen bir anlayışa çıkarttı ve bu araştırma daha da derinleşti. Nazi dini ve Hitler'in gizemleri, bir Nazi elit tarikatının nasıl Hristiyanlıktan uzaklaşıp dark paganizme, karanlık paganizme geçtiğine dair ilginç bir çalışmaydı.
O da Türkiye'de ilk yeteneği. Onu da sağ olsun okurlar ikinci baskıyı yaptırdılar ona da. O da iyi gidiyor şu anda. İlginç bir kitap o da. Ve son kitap ezoterik açıdan Türk şamanizmi. Artık biraz kendimize doğru bakmamız gerektiğini düşündüm. Tabii Türk şamanizmi alanında çok değerli çalışmalar yapan insanlar var. Örneğin Nuray Bilgili sağ olsun kitabın arka kapağını da yazdı. Benim aslında alanım Türk şamanizmi içinde ezoterik öğelerdi. Bunlarla ilgili ilk başta makale yani araştırma sıkıntısı çekeceğimizi düşünürken ne kadar yanıldığımız karşımıza çıktı. 32.000 sayfalık bir kaynak okuması var. Sadece kitabı yazmak için.